أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وسندنا وشفيع ذنوبنا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، وعلى إخوانه من النبيين والمرسلين، وعلى الملائكة المقربين، وعلى عبادك الصالحين من أهل السماوات وأهل الأرضين، رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب. Hz.
Gerçekten arzu var. Yunus'un anlayışıyla bir bu ilman arzu var. Yok korkunu vermekte. Bildiğim bir şey var. Son mutlulukları Allah'ın hoşnutluğu ve Resulullah'ın memnuniyeti istikametinde olursa kurtulacağım. Size değişik yönleriyle, Peygamberlik değişik umutlarıyla ve bu arada Peygamberlerin sallallahu aleyhi ve sellem değişik yanlarıyla Hazreti söz verdi. Bu derin, bu alim, bu amik, Allah bir zaman imkan vermişse belki bir seneye yakın onun üzerinde durmuştur. Mevzu sizi öyle bir bilmekle Hazreti mümkün değil. Ama bir fikir vermek istiyorum. Mevzudan bahsetmek hoşuma gitmez. Yani kafirin kafirliğine hücum etmek hoşuma gitmez. Müslümanların en büyük düşmanı bilmeleri lazım gelen şeyi bilmemeleridir. Müslümanlığın en büyük düşmanı Müslümanların Müslümanlığı bilmeyiştir. Benim, sizin, hepimizin derdi. Minellah, minellah, bütün insanların derdi biz mücahit meseleleri bilemiyoruz. Bir batıl yol, bir batıl mezhep, bir batıl doktrininde kendisini ona bakmamış bir insanın, öyle çalışan bir insanın kendi meselesini bildiği kadar biz mücahit meseleleri bilmiyoruz. Keşke bu benim derdim olsa, keşke işimi yapan bir derdim olsa ve keşke bununla ciddi olsa ve keşke bir gün bunu size anlatırken karşınızda kalbimizde ölsem ve bu halimle işte bu mesele böyle anlatılır dediler ve sizlerin içinde de bir avuç kornası verse Hz. Muhammed'in mübarek adı sizlere geldiği zaman yâd-ı cebeli karşısında uzaklarınızın ve sizin yalanlar. Ben bizzat biliyorum ki tam 40 sene büyük bir beldede müdürlük yapmıştır. Onun son mevilesini dinleyip verdiğiniz zaman da çocuk denecek yaştaydı. 16-17 yaşındaydı. Hiç unutmam bir regaib gecesinin gündüzünü Cuma'ya yapmıştır. O gün yine coşku burada Hz. Muhammed Mustafa'ya anlattı. Muhammed derken bir arkadaş şöyle yapardı. Dudakları ne kadar gönüllerinin onun adı anıldığı zaman bu tatlılığı hissediyorsa harem-i mahremine bir şey demektir. Hz. Muhammed'den tanışmışsaydı, başınızı onun ayaklarına koymuşsaydı. 1 milyara yakın İslam dünyasının derdine biliyor musunuz? Açlık, sefalet, iktisadi dengesizlik, mali bozukluk, malzeme bozukluğu, devletler arasında muharebedeki falsolar, yaskolar değil. Bu kadar insanın en büyük derdi Hz. Muhammed Mustafa'yı tanımamasıdır. Allah bize ışık tutsun, yol göstersin diye onu gönderdi. Ve bir minnet sadedinde okuduğum ayette bize bunu anlatıyor. لَقَدْ مَنَّ اللّٰهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ Allah'ın minnetine, ihsanına, lütfuna bakın ki bakın bir ihsanda bulundu, bağışladı. عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعَثَ ف۪يهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ Kendi içlerinden, özlerinden, düşünce dünyalarına bağlı, onlarla aynı duygu ve düşünceyi paylaşan, gittikleri Allah'a doğru yolda onların imamı olan, rehberi, piştarı, pişuvası olan, imama ihtiyaçları olduğu zaman önlerine geçen, hatibe ihtiyaçları olduğu zaman minberlerine çıkan, emire ihtiyaçları olduğu zaman turrayıp basan, sikkeyi kesen, kumanda etmek iktiza ettiği zaman bütün dünya ordularına kumanda ediyor ki onlara ileri geri marş otur kalk diyen Hz. Muhammed'i size bağışladı. Hristiyanlar arasında bir akide vardır. Kadim günah, Hz. Adem bir günah işledi de insanlıktan Allah'ın bu günahı affetmesi için Hz. Allah onların akidesi. Oğlu Hz. Mesih'i bu günahın affedilmesi uğrunda feda etti, bağışladı, hibe etti insanlığa.
Ve Hazreti Mesih de geldi, onlar arasında çalıştı, sonra da çarmıha gerildi. Böylece beşerin kadim günahı affoldu. Bu bir Hristiyanlık akidesi. Fakat bu akidenin felsefesinde önemli bir şey vardır. Allah Celle Celaluhu insanların günahını bağışlamak, onları sapıklıkta, dalalette, tuğyanda, azgınlıkta kendi nefisleriyle baş başa bırakmamak için onlara ışık saçan, yollarını aydınlatan, reflektörler gibi yollarına ışık koyan, ta geçtikleri yollarda şaşırmasınlar, ta mihraplarına kadar varsınlar, ta oradan arş-ı azama yollar bulsunlar, ta semai insaniyete çıksınlar, ta insanı kamil olsunlar, içlerinde derinleşsinler, vicdanlarında insan olsunlar, her lahza kendi vicdanlarında Allah'ı duysunlar. Dünyalara, cihanlara sığmayan hakkı Hazreti İbrahim Hakkı'nın beyanıyla kenzen vicdanlarında bilsinler. Sığmam dedi hak, arzu semaya, kenzen bilindi dil madeninden. Gönül öyle bir hazineler menbaıdır ki, dünyaların almadığı dünyalara sığmayan hak, her an orada bir hazine gibi kendisini hissettirir. Kitaplar Allah'ı ihate edemez. Arz ve sema Allah'ı ihate edemez. Zihinler, düşünceler Allah'ı ihate edemez. Felsefeler Allah'ı ihate edemez. Beyanlar, ifadeler Allah'ı ifade edemez. Kalp kenzen Allah'ı ifade edebilecek öyle müthiş bir dildir ki şimdiye kadar kulaklar o dilin beyanı gibi parlak bir beyan duymamışlardır. Kalbinizde yol almaya, kalbinizde aradığınızı bulmaya, kalbinizde ona ermeye yol açan, yol vuran rehberiniz, mutlak rehberiniz, ezeli rehberiniz, değişmez rehberiniz, değiştirmediniz. Günde 5 defa minarelerde Muhammedur Resulullah diyorsunuz. İşte Allah onu size en büyük bir bağış olarak gönderdi. لَقَدْ مَنَّ اللّٰهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعَثَ ف۪يهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ. Şerha şerha ayetlerimizi okuyor onlara. Fasıl fasıl mucizelerimizi seriyor gözlerinin önüne. Kainatın manasını bir kitap gibi açıyor. Okuyun kainatı, okuyun Allah'ın beyanı bu diyor. Okuyun mahiyetinizi. Tasavvufta buna afaki ve enfüsi tefekkür deniyordu. İnsanın kendi iç dünyasında düşünmesi, hariçte düşünmesi, içte ve dışta düşündükçe düşünün. Bu muhteşem kitabı müteala edin. Okuyun ve onunla ereceğiniz şeye erin. Allah peygamberini bunun için size gönderdi. Ve sizi beşeriyetin çirkefinden kurtarsın. Çirkinliklerinden, çör çöpünden kurtarsın. Sizi insani maaliyata yükseltsin. Sizi kirlenmeden muhafaza buyursun. Size kitaplı olmayı öğretsin. Siz ehli kitap olun. Kitapsız olmayın. Cahil ümmi, kapkara cahil kalmayın. Allah'ın kitabıyla duygu ve düşüncelerinizi anlatın. İşte bütün bu manalar için Allah en sevdiğini size gönderdi. En sevdiğini. Bir kısım müelliflerin yaptıkları gibi bir uzun cahiliye dönemi, cahiliye devri destanlarını getirip huzurunuza arz etmek istemiyorum. Bir yönüyle batılı tasvirden hoşlanmam. Bir yönüyle de ışığın bahis mevzu edildiği, hakkın bahis mevzu edildiği yerde batıldan bahsetmek batıldır. فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ اِلَّا الضَّلَالِ. Hakkın ötesinde batıldan başka ne var ki? Hz. Muhammed haktır. Ötesinde olan her şey batıldır. Ama bununla beraber kablel İslam, onun dünyaya teşrif etmesinden evvel, bana bir gün hocalarımızdan bir tanesi demişti ki en büyük bayram hangisidir biliyor musun? Ben işte Kurban Bayramı'dır. Hazreti İbrahim'in fedakarlık yaptığı bir bayram. Ve Müslümanların döküle, saçıla, günahlarının affına yol aradıkları istikamette gidip Kâbetullah'a yüz sürdükleri gün. Arafat'a çıkıp elbiselerinden, urbalarından soyundukları gün. Başlarını yere koyup Muhammedi bir ruhla,
Ya Rab affeyle dedikleri gün. Müzdelife'de gelip ikamet ettikleri gün. Hasılı kelam, Haccı Esgari ile Haccı Ekberi ile müminlerin ifa ettikleri hac değil. Bir Ramazan bayramı, oruç tutmaları neticesinde Allah'a yaklaşmanın neticesi olarak sevindikleri gün, hayır, şu hayır, bu hayır. İnsanlığı için en büyük bayram, Allah'ın gökte bir güneş mahiyetinde yarattığı Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı bir kandil gibi insanlık semasına asması ve sarkması, astığı ve sarktığı gündür. Veladeti nebeviye günüdür. İşte Allah Celle Celaluhu bu en büyük ihsanıyla cahiliye devrine, dönemine, karanlıklar dönemine bir son vermiştir. O dünyaya teşrif ettiğinde biraz sonra arz edeceğim. Ve ya'budun min dunillahi ma la yenfa'uhum ve la yadurruhum. Bir yerde ve kana'l kafiru ala rabbihi zahira diyor. Bir yerde de ve yekulun şufa'a'u diyorlar. Bu putlar bizim için Allah'la kendi aramızda şefaatçiler diyorlar. Mükerrem olan insan, Allah'a kulluk yapmakla izzetini, kendini, özünü bulan insan, Allah'ı bırakıp kendisi gibi mahlukata tapıyordu. Taştan, topraktan, ekmekten, hatta peynirden putlar yapıyor, karşısında serfuru ediyor. Sonra da bunlar da Allah'la bizim aramızda vasıtadır diyorlardı. Sonra da Ebu Zer'il Gıfari'nin ifadesiyle peynire ihtiyaçlar oldukları zaman mabutlarını bıçaklarla parça parça doğruyor, sofraya koyuyor ve yiyorlardı. Beşerin bu kadar fersudeleşmiş, bu kadar köhneleşmiş anlayışı karşısında insan yazıklar olsun diyesi geliyor. Bir taraftan kız çocuklarını kaç defa hocalarımız, muhterem hatiplerimiz ve vaizlerimiz size nakletmişlerdir. Diri diri gömüyorlardı. Ve izâ buşşire ahaduhum bil unthâ zalla vechuhu musvedden ve huve kazîm yetevârâ minel kavmi mâ buşşire bihi min sû eyumsikû alâhun em yedussû fü'tturâb elâ sâe mâ yahkumûn. Onlardan bir tanesi kız çocuğu müjdesi beşaretiyle karşı karşıya kaldığı zaman ve izâ buşşire ahaduhum bil unthâ zalla vechuhu musvedden ve huve kazîm. Öfkeden yutkunup duruyor ve yüzü simsiyah kesiliyordu. Kız çocuğu oldu diye yüzü simsiyah kesiliyor ve öfkeden yutkunup duruyordu. Yetevâra minel kavmi min sû mâ buşşire bih. Kendisine verilen bu müjdeden, bu acı müjdeden, bu beşaretten ötürü halkın içine çıkıp görünmek istemiyor, kaybolmak, sinmek. Bir deliğe girip saklanmak istiyordu. Kötü buluyordu bunu. Eyumsiku alahun em yedussu fü'tturâb. Ve iki yol fi mefterakit turuk. İki yol ortasında. Artık gayrı ondan öte onu toprağa mı gömmeliydi yoksa bağışlayıp hayatta mı tutmalıydı? Tereddütten tereddüde, şüpheden şüpheye girip çıkıyordu. Kadın böylesine istihkar ediliyordu. Roma'da Sasaniler arasında, cahiliye Araplarının arasında olandan farkı yoktu. Kur'an-ı Kerim bir yerde ahirette bunun hesabını verecekler, hakikatini ve izel mev'udetu su'ilet buyurur. Diri diri gömdükleri çocukların hesapları kendilerinden sorulacak. Be eyyi zembin kutilet. Hangi günahla onlar öldürüldü? O masumların ne günahı vardı? Bir gün bir cahiliye insanı, şefkat kahramanı, şefkat insanı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin huzuruna geldi. Müslümanlığı tattı, duydu. Cahiliyeye ait bu şeylerden ürpermeye başlamıştı. Ve çocuğunu bir gün bir çukura nasıl attığını anlattı Efendimizin huzurunda. Ya Resulallah, kuyunun kenarına kadar götürdüm. Kendisine bir iyilik yapacağım zannediyordu masum çocuk. Şefkat dilenir gibi yüzüme bakıyordu. Kalbim öylesine kaskatı olmuştu ki onu kuyunun kenarına iyice getirdim. Sonra tekmeyle sırtına vurdum. Babacığım babacığım diye kuyuya doğru giderken feryat ediyordu.
O böyle anlatırken Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem derin bir hicranla en yakınını kaybetmiş gibi hıçkıra hıçkıra ağlıyordu. Her gün çölün bir karanlığında böyle derin bir çukur kazınıyor ve her gün birisine bir masum gömülüyordu. Gömülüyordu çünkü beşer sırtlanları geçmişti vahşette. Yırtıcıydı, canavardı. Dişli olan dişsiz olanı yiyor ve parçalıyordu. Akif'in sözlerinden mülhem sonunda bir hulasa olarak arz etmeyi düşünüyorum. وَلَا تَقْتُلُوا اَوْلَادَكُمْ مِنْ اِمْلَاقٍ diyecek Kur'an. Geçim sıkıntısından dolayı zinhar çocuklarınızı öldürmeyiniz. نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَاِيَّاكُمْ. Onları da sizi de rızıklandıran benim diyor. Niye binaen öldürüyorsunuz? Rızık veren benim, yaratan benim, şu zemini binler sofralarıyla hazırlayan benim, semayı imdada koşturan benim, bulutları zait, nakıs evlendiren, izdivaca sevk eden benim, yağmuru yağdıran benim, otları bitiren benim, arpayı buğdayı yaratan benim, yeryüzünü meyvelerle donatan benim. اَفَلَمْ يَنْظُرُوا اِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا وَزَيَّنَّاهَا وَمَا لَهَا مِنْ فُرُوجٍ وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ تَبْصِرَةً وَذِكْرَى لِكُلِّ عَبْدٍ مُنِيبٍ. Evet, bunları sırasıyla Kaf Sure-i Celilesinde Allah anlatıyor. Semayı şak şak edip yağmuru indiren, arzı şak şak edip nebatat ve meyveleri bitiren, her şeyi semadan arza kadar sizin imdadınıza koşturan, ağzınıza tad alma kabiliyetini veren, dıştaki sofralarla ağzınız arasında münasebet kuran, evlendiren, dünyevi zevkleri size hoş gösteren ve felsefenin altından kalkamadığı şu müthiş problemi halleden, hariçte cereyan eden hadiselerle içinizde, enfüsünüzde olan hadiseler arasında bir birleşme, bir bütünleşme, bir anlaşma, bir uzlaşma tesis eden, dışta olan hadiseleri vicdanınızda size duyuran, ağzınızda size duyuran, hissiyatınızda size duyuran Allah olduktan sonra o masumları ne diye öldürüyorsunuz ki? Vahşetin bini bir para en korkuncuyla cereyan ediyordu. İşte bunlara dur diyecek birisine ihtiyaç vardı. Beşer bunalmıştı. Bu hadiselere dur diyecek de bunalmıştı. Bunalmıştı ki insanların içinden ayrılıyor, ümmetinin nur mağarası diyeceği Gâr-ı Hira'ya çekiliyor ve kafasını semalara dikiyor, yer yer yere kapatıyor, Allah'ım insanlık diyordu. Bunları kurtaracak bir yol yok mu diyordu. Ayşe validemiz kimden naklederse etsin buyurur ki kendisine peygamberlik gelmezden evvel o Gâr-ı Hira'ya çekilirdi. Buhari Müslim'de bu söz tahannüs sözüyle anlatılır. فَيَتَحَنَّثُ ف۪يهَا. Orada kendisini ibadet-ü taata verir, yalvarır, yakarır. Azı zadı bitince de döner ailesine, yine alır, yine oraya dönerdi. İşte bütün bu hadiselere dur diyecek böyle birisine ihtiyaç vardı. Ve derken Allah Celle Celaluhu onu lütfeyledi. İnsanlığın hor ve hakir olduğu o günde, bütün insani nizamların alt üst olduğu o günde, bozulduğu o günde, canavarlığın insanlık sayıldığı, vahşetin alkışlandığı o günde, kurdun koyunlara çoban olduğu, çobanın da kurt olduğu o günde, hasmi facirin gazi kesildiği o günde, zinanın şuyu bulup sel gibi etrafı aldığı o günde, fücurun yaygınlaştığı o günde, hasebin, nesebin, soyun, sopun yıkılıp gittiği o günde, kim kimin oğlu belli olmadığı o günde, kim kime baba diyecek belli olmadığı o günde, begaya ve fahişelerin, bağışlayın şu tabiri, peygamber kürsüsünden ifade etmek bana sakil geliyor ama Kur'an da ifade ediyor. O günde bütün bunlara dur diyecek ve dur demesiyle bir şey yapacak. Sözü iksir gibi. Bütün yanlışlıkları darman duman edecek. Küfrü bütün
düzeniyle, nizamıyla darmadağınık edecek birisine ihtiyaç vardı. Ve asrımızın emir-ü şuarası Ahmet Şevki'nin ifadesiyle "Vulidel huda fel kainatu diyâ'u ve femüz zamani tebessümün ve senâ'u." Hidayet doğdu, bir güneş doğdu. Artık bütün kainat ziyaya gark oldu. Zamanın tatlı dudaklarında bir tebessüm, zamanın tatlı dudaklarında bir sena. Zaman da karanlıktı, mekan da karanlıktı. Mekanın bir buğdu olan, itibari bir hattan ibaret olan zaman karanlıktı. Hz. Muhammed'in dudağıyla adeta bir gül demeti ağzına aldı. Tebessüm etti ve Allah'a senada bulundu. Bana aydınlık getirdin. Badema cihan aydınlanacak. Hz. Muhammed doğdu sallallahu aleyhi ve sellem. Hayır, Hz. Muhammed doğmadı. Beşerin dalaletten, tuğyandan kurtulacağı günün sebepleri doğdu. Hayrette, dalalette, küfürde ve küfranda şaşkın, nereye gideceğini bilemeyen beşerin raisi, çobanı, rehberi, pişuvası, piştarı doğdu. Beşer için semadan bir güneş doğdu. 53 sene sonra Kuba tepelerinden birisinde Seniye-i Veda'da Medine'ye hicret esnasında zuhur ettiği zaman Medine'nin tertemiz çocukları, tertemiz ağızlarından yükselen sözlerle, tertemiz beyanlarla bu doğuşu bir kere daha alkışlayacaklardır. Tala'al vedru aleyna min seniyyatil veda. Vecebe şükrü aleyna ma da'allahu da diyeceklerdir. Seniye-i Veda'dan bize ayın 14'ü doğdu diyeceklerdir. Doğan Hazreti Muhammed'di sallallahu aleyhi ve sellem. Artık o gece aydınlanacaktı. Ama kim bilir kaç sene sonra. Allah Celle Celaluhu bu güneşi doğurturken bütün şartlarıyla, bütün erkanıyla, bütün lazımlarıyla hazırladı, gönderdi. Onda öyle bir kalp vardı ki Allah'tan başkasına zaten razı değildi. Çocukluğunda bile 40-50 yaşındaki insan gibi yaşıyordu. Öyle yaşıyordu. Çocukluk, gençlik, olgunluk dönemi peygamberliğinin mukaddimesi, basamakları, merdivenleri mahiyetindeydi. Onu öyle tanıyanlar peygamberliğini ilan ettiği zaman tereddüt etmeden ona inanacaklardı. Hazreti Ebubekir inanacaktı, Ömer inanacaktı, Osman inanacaktı, Talha inanacaktı, Zübeyir inanacaktı, Ebu Zer inanacaktı, Yasir inanacaktı. Oğlu Ammar, Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme iman ettiğini babasına söyleyince adam birdenbire şaşırdı, irkildi. Hazreti Muhammed mi dedi? Hayatında bir kere dahi yalan söylemeyen insan, demek bir Allah'tan bahsediyor, öyleyse doğrudur diyecekti. Diyecektiler, dediler, çünkü o dönemde dahi, onun cahiliye dönemi yoktur. Cahiliye dönemi onun yaşadığı zamanın dışında, hususi şahsına ait zamanın dışında o devrin insanlığın yaşadığı döneme deniyordu. Onun hayatında cahiliyenin aşiresi dahi yoktur. Cahiliye insanına en emin insan olarak kendisini kabul ettirecek ve el emin dedirtecekti. En doğru, en güvenilir insan. Bunun manası şu demekti: sefere mi gidiyorsunuz? Hanımınızı emanet edeceğiniz bir adama ihtiyacınız var. Götürün Hazreti Muhammed'e teslim edin. Kaşını kaldırıp, göz kapağını kaldırıp bakmaz onun yüzüne. Servetinizi birine emanet mi etmek istiyorsunuz? Emanet sıfatı olan ve emin olan Hazreti Muhammed'e teslim edin. Açından ölse dahi ölmez. O elini ona sürmeyecektir. Birinin sözüne itimat mı istiyorsunuz? Hazreti Muhammed'e itimat edin. Ne dediyse doğrudur. Bir gün Ebu Kubeys'in tepesinde şu dağın arkasından size bir düşman hücum ediyor desem inanır mısınız? Kızıl saçlı, kızıl yürekli, kızıl gözlü, kıpkızıl mahiyetli amcası Ebu Leheb ki Kur'an ateşin babası diyecektir buna. O bile herkesle beraber evet inanırız dediler. Neden? Çünkü hayatında bir kerecik olsun hilaf-ı vaki beyanda bulunmamıştı. Allah onu her şeyiyle hazırlıyordu. Tevekkül ve teslimiyetini sımsıkı tutmak için öyle hazırlıyordu ki annesinin karnındayken
onu babadan mahrum ediyordu. O şefkatli insan senelerce sonra peygamberliğinde gidecek Medine'de babasının başında duracak, hıçkıra hıçkıra ağlayacak ve sonra sahabenin huzuruna gelecek, diyecek ki babam için çok ağladım, yalvardım yakardım, Allah'ım ne olur onu da affet dedim, fakat Cenab-ı Hak bana cevap vermedi bu mevzuda diyecektir. İşte bu şefkatli insan daha annesinin karnındayken babasını kaybedecektir. Bütün dalını, budağını, desteğini kesecek, Allah ona sadece bir yol gösterecek. La ilahe illallah vahdehu la şerike leh. Hiçbir şey yok, sadece Allah var. Destek olarak senin baban bile olmamalı, senin deden bile olmamalı, senin amcan bile olmamalı. İhtiyacın olduğu zaman bunlar sana bir çoban gibi bakmalı ama senin hamin Allah'tır. Hasbunallahu ve ni'mel vekil derken esbabın bütünüyle sukut ettiği bir noktada bunu söylemelisin ki müsebbibül esbab tam kendisini hissedirsin. Nuru tevhid içinde sırrı ahadiyet zuhur etsin ve sen sadece ve sadece vicdanında ve ruhunda Allah'ı duyabilesin. Ruhum ona feda olsun. Ben öyle düşünüyorum. Onun o muhterem babası Abdullah'ı, Allah'ın kulunu Allah almıştı. 4 veya 6 yaşındayken siyercilerin ihtilafına göre kocasının mezarını ziyarete giden anam, insanlığın anası, insanlığı kurtaran rehberin anası, oğlu Emin, o da Amine, emniyet doğuran, emniyetin mahmili, emniyetin menhelil azbil mevrudu, en tatlı kaynağı. Bunlar rastlantı değildir, ayarlayan Allah'tır. Amine'den veya Emine'den Allah Emin'i doğurtacaktır. Allah'ın kulundan, Allah'ın kulu manasını Abdullah'tan, yerde gökte hamdü senaya mazhar olacak Hazreti Mahmud-u Muhammed Mustafa doğacaktır sallallahu aleyhi ve sellem. Yetimi dürrü yekta, yüzüğün esasından düşmüş inci tanesi. Böylece yavaş yavaş sadece bir kaş olmaya doğru gidiyordu. Bir gün kaş kalacaktı. Onun için eskiler ona yetimi dürrü yekta dediler. Yetim, sana ruhumuz feda olsun. Yetim, öyle bir yetimsin ki وَاَمَّا الْيَت۪يمَ فَلَا تَقَرْ وَاَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. Allah seni de öyle yetim buldu ama seni korudu, kolladı. Allah seni fakir buldu ama seni ihna etti, zenginliğe erdirdi. Öyleyse zinhar, yetimi kovma kapından. Namazda bu sureyi okurken وَاَمَّا الْيَت۪يمَ فَلَا تَقَرْ. Benim de senelerce evvel babam ölmüştü. Hep içimden şu geçer, ya Resulallah, Allah sana diyor ki yetimi kapından kovma. İşte boynu tasmalı kulun. İşte benden, işte halayıkından bir tanesi. Yetim kapında duruyor, ne olur kapından kovma. Kovarsın. Leyla Hanım'ın dediği gibi, ya ben kime yalvarayım ya Resulallah? Yetimi dürrü yekta yavaş yavaş sadece yüzüğün kaşı olarak kalacaktı. Kadın kocasının başında ağladı, sızladı. Dayılarını gördü, ziyaret etti ve ayrıldı. Daha 25-26 yaşındaydı. Amine validemiz vefat etti, orada gömüldü. Ve bu defa efendiler efendisi bütün yetim kaldı. O gün, o çocukluk döneminde babadan sonra annenin yokluğu ne demek olduğu, bunu anladı mı, anlamadı mı? Ben onun için doğrusu hiçbir şeyi anlamadı tabirini kullanmadan yine ona sığınıyorum. Onun anlamadığı şey yoktu. Çünkü o anlaşılmayan şeyleri bize anlatmak için gönderilmiş bir insandı. Ona benim de arzu edenin de ruhları feda olsun. Bin sahabinin dediği gibi fedâke ebi ve ümmi ya Resulallah, fedâke ruhi ya Resulallah. Biliyorum ki sen temessüs sırrıyla adının anıldığı her yerde hazır ve nazırsın. Şurada da hazırsın ve edeple kıyam ediyor. Fedâke ebi ve ümmi ya Resulallah diyorum.
Ebu Talip sahip oldu. Abdülmuttalip sahip oldu, dede. Hayır gördü, yümün gördü, bereket gördü, bağrına bastı. Büyüttü, 10-12 yaşına gelmişti. Yaş bir daha katlanmıştı. 6 yaşında anne, bir 6 sene sonra da dede kaybolunca Abdülmuttalip, onu daima kucağına oturtur, büyükler oturttuğu yere oturtur, onda bir şey görmüştür. Onda insanlığın kurtuluşunu sezmiştir. Onda bir nur vardır. Bakışlarında bir derinlik vardır. Bir peygamberliğe o adeta namzettir. Bunları sezmiştir, sezebildiği kadar. Zira atalarından Lü'i peygamber olduğu da söylenir. Kendi neslinden bir peygamberin geleceğini çoktan müjde vermiştir. Ölüm hastalığıyla yatağa düştüğünde bu dev adam hıçkıra hıçkıra ağladı. Ne Ebrehe'nin ordusu ağlatmıştı, ne Hilfül Fudul'da kafirlerle başkalarıyla savaş onu ağlatmıştı, ne de başka şey. Ebu Talip yanına sokuldu, babacığım niye ağlıyorsun? Muhammed'i bağrıma basıp bir daha sevemeyeceğim, ona ağlıyorum diyordu. Ve korkuyorum dürrü yektama bir şey olur. Onu sana emanet ediyorum. Ebu Talip bu mükafatını, bu iyiliğinin mükafatı olarak Hazreti Ali doğacaktır. O Hazreti Ali ki bir gün Efendimiz buyuracaklardır. O Hazreti Ali ki bir gün Efendimiz buyuracaklardır. Ya Ali, her peygamberin nesli kendinden devam etmiştir. Benim neslim de senin sulbünden devam edecektir. Ali, peygamberimizin velayetini temsil babında, bütün velilerin sertacı iptacı olarak o kanalı temsil edecektir. Ali, her peygamberin nesli kendinden devam etmiştir. Benim neslim senin sulbünden devam edecektir. Al Ebu Talip, sana bir mükafat. Oğlun kıyamete kadar bütün tarikat erbabının, bütün ricalin takdirle yad edeceği hepsinin başında sultanlar sultanı, Şah-ı Merdan, Hayderi Kerrar, damadı Nebi, Ali'ül Mürteza olacaktır. Ebu Talip, kemal-i hassasiyetle Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i korudu, himaye etti. 10-12 yaşındayken ilk aldığı dönemlerde Şam'a seyahatında bir kısım siyer yazarları İbn-i İshak gibi bazı yazarları bahsederler. Beraber kervanla götürdüler. En küçük bu olduğu için onu kervanın yanında bıraktılar. Ahir zaman peygamberinin zuhurunu intizar eden, bazı tarihçilere göre yanlış olarak Buhayra diye kaydedilen rahip, muteber tarihlerde Bahira diye anlatılan papaz, piskopos, kilisenin deliklerinden seyrederken bakar ki bir kervan geliyor. Kervan konduğu yerde başında bir duman, o da duruyor. Kervan göçtüğü yerde duman da hareket ediyor. Kervan bir yerde aram ederse o bulut da sarıyor, üzerlerinde duruyor, hayret eder. İhtimal ki ahir zamanda bizim seleflerimizin haber verdiği peygamber bu kervanın içindedir. Çünkü bu iş ancak peygamberlere mahsus bir şeydir. Kaside-i Bür'e sahibi Buseyri, takihi harrel vatisi der. Başında bir bulut sürekli olarak hareket eder ve güneşin hararetinden onu korurdu. O zat Ebu Talip vasıtasıyla onun kim olduğunu öğrendi. Tafsilatına girmeyeceğim, vakit namüsait. Kim olduğunu öğrendi ve sonra da bir kenara çekti. Bu senin neyindir dedi. O da benim oğlumdur dedi. Hayır, bu senin oğlun olamaz dedi. Çünkü biz kitaplarımızda gördük, o dünyaya gelmeden babası ölmüş olacak onun. Ben sana bir tavsiyede bulunayım. Hiç burada beklemeden bunu al götür. Hasut Yahudiler ve hasut Hristiyanlar bunu görürlerse çocuğa bir şey yaparlar. Zavallı papaz bilemiyordu ki onu gönderen Allah onu koruyacaktır. Vallahu ya'simuke minen nas. Habibi Zişanım, Allah seni içten ve dıştan gelecek şerirlerin şerrinden muhafaza buyuracaktır. İkinci seyahatini 25 yaşındayken Hazreti Hatice'nin kervanıyla beraber yapar. Bahire henüz ölmemiştir fakat yaşlanmıştır, ölümünü beklemektedir. Bir kere daha karşılaşır. Onun için bir bahtiyarlıktır. Beklemiş, peygamberliğini idrak edememiş. Veraka İbni Nevfel gibi söyler.
Sen bu ümmetin peygamberi olacaksın. Allah beni o günlere ulaştırsa, sana iktida etsem, pabuçlarını elime alsam, arkanda koşsam ve seni himaye etsem diyecektir. Ve böyle adım adım Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem peygamberliğine doğru gelir. İnsafla bakan, eski kitapların söylediklerinde onu gördü, duydu, hissetti. Garazsız, kinsiz, nefretsiz, hasetsiz bakanlar aynı zamanda ona erdi. Bahira da bir şeye ermiştir. Nitekim Zeyd ibn Amr Hazreti Ömer'in amcası da bir şeye ermiştir ama Efendimiz'i göremedi. Peygamberliğini göremedi. Veraka Efendimiz'in peygamberliğini idrak edemedi ama bir şeye ermiştir o da. Çünkü o günlere yetişsem seni himaye edeceğim demişlerdi. Elini uzatacaktır onlara. Belki de onlar başlı başına o cahiliye fetret döneminde birer ümmet olarak haşrolacaklardır ki şu son sözü bazı hadis yorumcuları, tefsircileri söylüyor. Ama garazlı bakanlar inanamadılar. Bahire inandı, bir Hristiyandı. Abdullah İbni Selam ruhun feda olsun. Bir Yahudiydi, alimdi, inandı. Diyor ki Medine'ye teşrif buyurduklarında hicrette. Alem koşuyor, koşması lazımdı. O alem kendisine koşsun diye gönderilmişti. Ben de gidip bir bakayım. İçeriye girdim. Orada onun Camiül Kerim derler. Et'imit ta'am ve ebligis selam sözleri şeklinde ifade buyurdukları bir sözü söylüyordu. Tam ben ona rastladım. Önüne gelen herkese yemek yedir. Kime rastlarsan selam ver. Söz çok vecizdi. Ve beyanında öyle bir halavet vardı ki, çehresinde öyle bir tatlılık vardı ki, ben baktım, vallahi bu simada yalan yok dedim. Hiç düşünmeden alim. Efendimizle diz dize geldim. İlk ve son söylenmesi gerekli olan sözü söyledim. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. Onlar inandılar. Ama haset edenler, onu çekenmeyenler inanmadılar. فَلَمَّا جَاءَ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللّٰهِ عَلَى الْكَافِرِينَ. Bildikleri, bekledikleri kendilerine gelince küfrettiler diyor Kur'an-ı Kerim. Ah bir o peygamber gelse diyorlardı. Geldi. يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ Kur'an diyor. Çocuklarını bildikleri gibi tanıyorlardı. Yüzü şöyle pırıl pırıl ay gibi parlayacak. Mübarek burnu az mukavves olacak. Saçları simsiyah olacak. Bakışlarında bir derinlik olacak. Kiprikleri fevkalade uzun olacak. Alnı fevkalade geniş olacak. Kafası şöylesine büyük olacak. Kemikleri oldukça irici olacak. Konuşurken işlerde ürperti hasıl edecek kadar bir ses tonuna sahip bulunacak. Bütün şemailiyle, şekliyle görmüş, tanımış, hatta nerede doğacak, nasıl doğacak bunu da biliyorlardı, arz edeceğim 2 satır sonra. Ama haset edenler mahrum kaldılar. Her türlü şartlanmışlığı kafasından çıkarıp atan Bahire inandı, Abdullah İbni Selam inandı, Kâbul Ahbar inandı, Vehb İbni Münebbih inandı, daha Ashab-ı Kitap'tan Ashab-ı Sefine inandı, Cafer İbni Ebi Talip'le geldi, Efendimiz'e biat ettiler. Ve asrımızda da öyle değil mi haddizatında? İçte ve dışta bir sürü müşrik, mülhit ve müsteşrik. Bir sürü inkar eden var. Ama bu arada son asırda gürül gürül kalkıp Hz. Muhammed Mustafa'yı haykıran Carlyle var. Kahramanlar serisini dile getirirken onu en başa oturtan bir batılı mütefekkir. Edward Brown var. Hz. Muhammed gibisini beşer görmedi diyor. Ve Türk düşmanlığına rağmen Hz. Muhammed'in büyüklüğü karşısında beşer senin gibisini bir kere gördü, bir daha göremez. İhtimal haricindedir kudret elinin senin gibi mümtaz bir simayı bir kere daha yaratması. Ya Muhammed, sana muasır bir vücut olamadığından dolayı çok müteessirim. Senin kemali huzurunda, senin muhteşem huzurunda kemali mehabetle eğiliyorum diyen, Alman birliğini kuran Prens Bismarck var. Garazsızlar, ivazsızlar, haset etmeyenler, şartlanmışlıktan uzak kalanlar. Fazilet odur ki düşman bile itiraf etsin.
Hz. Muhammed'in fazileti arzu semaya sığmazdı. Sığmıyor. İşte vicdanlarınıza dolmuş ve taşıyor. İşte bütün bu kadar dalalet esbabına rağmen siz hala en coşkun heyecanlarla onun mabedinde bulunuyor. O yad-ı cemili anıldığı zaman, onun yad-ı cemili karşısında ürperiyor, kendinizden geçiyorsunuz. Evet, şartlanmışlıkla insan bir yere varamaz. Her türlü şartlanmışlığı atanlardır ki Allah'ın tevfik ve inayetiyle onu gördü, onu tanıdılar. Allah bize de lütfetti, biz de onu gördük, onu tanıdık. Kim bilir, belki de şu dalalet aslında içinizde kaçının başını okşuyor, hoş geldiniz diyordur. Kim bilir kaçınızın gören, rüyasında gören veya gözü açılıp da perisprisiyle onu müşahede eden niceleri var ki çoklarınızın belki alnından öpüyordur. Boyunduruğun yere konduğu bir dönemde dine sahip çıkmak hafif bir iş değil ki o sizi terk etsin. Mahşerde bile sizi terk etmeyen burada sizi terk eder mi? Elin alemin başını yere koyup nefsi nefsi dediği yerde ümmeti ümmeti diyen Hz. Muhammed sizi yalnız bırakır mı? Kendisine Allah ma vedda'aka rabbuka ve ma qala. Allah sana darılmadı da seni terk etmedi dem. O size darılmadı ve sizi terk etmedi. Sizi o yalnız bırakır mı? İçinizde olabilir. İçinizdeki kalplerinizde kendisini hissettiriyor. Allah sinelerinizi onunla doldursun. O sürpriz bir insan olarak gelmedi. Gelen peygamberler geliyor, geliyor diye müjdesini verdiler, öyle geldi. Dedem deyip iftihar ettiği Hazreti İbrahim, Rabbena veb'ath fihim rasulen minhum yetlu aleyhim ayatina ve yuzekkihim ve yuallimuhumul kitabe vel hikme ve yuzekkihim inneke entel azizul hakim diyecektir. Onların içinden bir peygamber gönder. Onlara kitabı öğretsin, kirlerden temizlesin, onları pak eylesin. İnneke entel azizul hakim diyecektir. En son peygamber Hazreti Mesih. Ve iz qâle İsa ibn Meryem, ya beni İsrail inni Resulullah ileykum musaddiqan lima beyne yedeyye mine't-Tevrati ve mübeşşiren bi rasulin ya'ti min ba'd ismuhu Ahmed sallallahu aleyhi ve sellem. Ey İsrailoğulları, ben önümde olan Tevrat'ı tasdik etmek ve arkamdan gelen Hazreti Muhammed'in de muştusunu, beşaretini size ulaştırmak için gönderilen bir peygamberim diyordu. Ben geldim, benimle bitmedi diyordu. Ben Hazreti Muhammed'i size muştuluyorum diyordu. O sürpriz çıkmadı. Müjdelerle geldi. İşte geliyor, geliyor dediler, geldi bir gün. Tevrat 5. sifrinde ve Tesniye kitabında Arapça nushalarında şöyledir. Akbelallahu min sine ve tecelle min sa'ire ve zehre min faran. Allah başta Sina'da insanlığa teveccüh etti. Saire'de tecelli etti. Sonra Faran'da, Mekke'de de zuhur etti. Kemaliyle orada ortaya çıktı. Yani Allah'ın rahmeti, insanlığa olan merhameti, menn-i ihsanı, Sina ki Hazreti Musa'nın Allah'la münacat ettiği yerdir. Saire ki Filistin'de Hazreti Mesih'in vahye mazhar olduğu yerdir. Saire'de Allah tecelli etti. Hazreti İsa aleyhisselam tecelliye mazhardı. Tecelliyi zuhura iltibas edenler Hazreti Mesih'te Allah tecelli etti dediler. Oysa ki tecelli eden nefhe ilahiydi. Faran'da da Allah zuhur etti Celle Celaluhu. Sırrı ahadiyetle, makamı ferdiyetle Allah Faran'da yani Mekke dağlarında zuhur etti. Tevrat bununla Hazreti Musa'nın peygamberliğini, Hazreti Mesih'in peygamberliğini ve Efendimiz'in peygamberliğini anlatıyordu. Faran'ın Mekke dağları olduğunu nereden biliyorsun? Yine Tekvin kitabında Tevrat diyor ki, Hazreti İbrahim, Hazreti İsmail'i Faran dağlarında bir vadiye bıraktı. O orada evlatları neşet edip geldi. Biz bizim kaynaklarda görüyoruz ki Hazreti İsmail Mekke civarına bırakıldı.
Zemzem'in başına bırakıldı. Zemzem Cibril'in orada ayağını vurmasıyla fışkırdı. Kaynaklarımızla Tevrat'ı telif ettiğimiz zaman İsmail Aleyhisselam'ın bırakıldığı yer Faran ve yine Tevrat Sıfr-ı Hamisinde ve Tesniye kitabında diyor ki Hz. Muhammed Faran'da zuhur edecek. Faran. Hz. Muhammed Faran'da zuhur edecek. Bütün Tevrat ehli bunu biliyordu. Yuhanna İncil'inde şöyle diyor Hz. Mesih. Ben gidiyorum, gitmem lazım. Gitmem lazım ki Ahmet manasına Faraklit gelsin. O size sırları açıklayacak. Ve yine başka bir yerde Yuhanna kitabında diyor ki benim gitmem lazım zira ben gitmesem Ahmet gelmeyecek. O gelmeyince de çok sırlar kapalı kalacak. Ben gideyim ki o gelsin, elinizden tutsun, sizi Hakk'a götürsün. İşte Yuhanna İncil'i, işte Hz. Mesih'in beyanı bütün tahriflere rağmen ve işte Faraklit sözüyle Latince'de anlatılan Hazreti Ahmed-i Mahmud-u Muhammed Mustafa. O sürprize gelmedi. Bir dakikanızı alacağım. Barnaba İncil'inde çok açık olarak anlatıyor. Muhammed ismiyle ve Mekke diyor. Diyor ki uzun bahisler var. Hakkında Batılıların da bir sürü dedikodusu var. Bir ilim sanat mecmuasında bir arkadaşımızın araştırmasıyla bazı nüshaları elde edildiği yazılmıştı çok yakın tarihte. 3 sene evvel. Fakat nasıl olduysa bir kısım kimseler onu yok ettiler. İncil'de diyor ki Barnaba İncil'inde Hz. Mesih hakkımda densiz sözler Hz. Muhammed gelinceye kadar devam edecek. Yani kimisi bana Allah diyecek, kimisi Allah'ın oğlu diyecek, kimisi ekanimi selase diyecek, anne, baba, evlat diyecekler. Bütün bu uydurma laflar devam edecek ta Hz. Muhammed gelinceye kadar. İşte Barnaba İncil'i, işte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, işte onun peygamberliğinin müjdesi. Niçin arz ettim bunları? O gelirken birdenbire bir gece kapınızın önünde zuhur eden bir insan gibi gelmedi. O geçmişin müjdeleriyle geldi. Fırsat bulursam arz edeceğim, hali hazırdaki durumun beşaretiyle geldi ve geleceğin desteği üzerine geldi. Onları da arz etme fırsatını bulursam arz edeceğim. Hasılı bir güneş gibi ufkumuzda tülü etti. Karanlıkları ezdi, çiğnedi, geçti. Onun getirdiği nurla zulmet ordusu bozguna, hezimete uğradı. Yeri gelmişken müsaade ederseniz, felaketli günlerimizin felaketzede şairi, dertli insanımız, İstiklal Marşımızda da ayrıca abideleşen büyük insanın, onun hüzünlü bir veladet gecesi münasebetiyle söylediği sözleriyle hitam-ı misk olsun diye onunla bitireyim. Yanılırsam aklımda kalanı söylüyorum, mazur görün. O veladet gecesi münasebetiyle demiş, ama ben her gün sinelerinde Hz. Muhammed bir kere doğan cemaate hitap ediyorum. Sinelerinizde her gün bir kere onun yeniden doğduğunu herhalde hissediyorsunuzdur. Öyle olmasa zaten bugüne varamazdınız, yarınlara da varamazsınız. Her gün o içinizde bir kere doğmazsa yarınlara varamazsınız. 14 asır evvel bir böyle geceydi. Kumdan ayın 14'ü bir öksüz çıkıverdi. Lakin o ne husrandı ki hissetmedi gözler. Halbuki kaç bin seneydi bekleşmedelerdi. Nereden görecekler, göremezlerdi tabii. Bir kere zuhur ettiği çöl en sapa yerdi. Bir kere de mamure-i dünya o zamanlar buhranlar içindeydi, bugünden de beterdi. Mamure-i dünya buhranlar içindeydi, bugünden de beterdi. Sırtlanları geçmişti beşer yırtıcılıkta. Dişsiz mi bir insan, onu kardeşleri yerdi. Fevza, anarşi demek. Fevza bütün afakı sarmıştı zeminin. Salgındı bugün şarkı yıkan tefrika derdi. Derken 40'ına varmıştı ki o masum, başlarda gezen ayaklar suya erdi. Bir hamlede insanlığı kurtardı o masum, bir nefhada Kayserleri, Kisraları yere serdi. Aczin ki ezilmek de hakkı dirildi, zulmün ki zevali aklına gelmezdi geberdi. Dünya neye malikse onun vergisidir hep. Medyun ona cemiyeti, medyun ona ferdi, medyundur o masuma bütün bir beşeriyet. Ya Rab,
Ya Rab, Ya Rab mahşerde bizi bu ikrar ile haşret. Amin. Ve sallallahu ala seyyidina ve senedina ve mevlana Muhammedin ve ala sair ihvani minen nebiyyin vel murselin. Amin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. El Fatiha.